Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Sonunda benden en çok istenen video ile beraberiz. Açıkçası özellikle bu videoyu hemen çekmek istemedim. Çünkü öncesinde çok derin bir araştırma yaptım. Son bir haftadır fiyat analizi, performans, deneyim, ısınma testi ve stabilite ve çok önemli gibi gözükmese de özellikle videoyu sonradan izleyenler için bir o kadar önemli olan stok durumuna göre de hepsini derleyip toparladığımda gönül rahatlığıyla önerebileceğim fiyat performans kralı laptoplarla beraberiz. Açıkçası çoğumuz için de gerçek anlamda fiyat performans laptoplar 15.000'den başlayıp 50.000'e kadar gidiyor ve bu noktada her fiyattan tek cihaz seçtim ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Tabii ki laptop alırken de en önemli noktalardan biri kesinlikle satıcılar ve nereden aldığımız. Bu noktada bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı. İndirimli haberler, soru cevap ve sohbet kısmıyla şimdiden bile güzel bir ortam oluştu. Sunucuya gelmek isterseniz bağlantılar aşağıda olacak. Ve fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe bu serinin devamı da gelecek. Laptop incelemelerini kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan her yönüyle sorunsuz şu piyasada alınabilecek en ucuz fiyat performans laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun IdeaPad 1 modelini görüyoruz. Ryzen 7 5700U gibi bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini görüyoruz. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu laptopu alıp CS2, Valorant gibi oyunları düşük ayarlarda 60 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsiniz. 8x2 16 GB RAM de bu laptopun en önemli artılarından. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı da bu fiyat bandı için gayet yeterli. 15.6 inç Full HD bir panelle gelirken batarya olarak da tek şarjda 4-5 saat rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle öğrenciler ve ofis için gayet mantıklı bir laptop diyebilirim. E-spor tarzı oyunlarda zorlanmayan, genel performans olarak da bu fiyat bandının açık ara en iyisi. İkinci sırada benim favorilerimden, normalde 23.000 bandındayken şu anda indirime girmiş olan Asus TUF Gaming F15'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. RTX 3050'nin de tam performans 95 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 8 GB RAM minimum seviye diyebilirim. Yani bu laptoptan tam performans istiyorsak mutlaka RAM'i 16 yapın. RAM'i nereden alacağız, hangisi uyumlu diye de düşünmeyin. Çünkü bu laptop için alabileceğiniz en mantıklı RAM'i de açıklama ve yorumlara koyacağım. Bu laptopu alırsanız 8 GB'lık RAM'i de mutlaka sepete ekleyin. Önceden ben de kendime aldığım için RAM yükseltme rehberini de kanalda çekmiştim. O videoyu da kartlara koyarım. Onu izleyerek RAM yükseltmesini yapabilirsiniz. Ama ben yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci render tarafında bu fiyat bandının açık ara en iyisi diyebilirim. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM, RTX 3050'nin güncellenmiş versiyonu olan 6 GB VRAM ve 90 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050'ye oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. Victus 16'nın bu kasası soğutma olarak da rakipsiz diyebilirim. 25.000 TL bütçeyle benim kesinlikle favorim. 4. sırada eğer ekran kalitesi, batarya performansı ve işlemci olarak sağlam bir laptop istiyorum. Ancak benim oyunla, AutoCAD, Blender gibi uygulamalarla işim yok. Ben laptopu çok ağır olmayan işlerde kullanacağım ama her yönüyle kaliteli bir bilgisayar istiyorsak Huawei'in MateBook D16 serisinin 2024 versiyonu oldukça mantıklı. Burada oyuncu laptoplarında da gördüğümüz i5 13. nesil H serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Programlama, yazılımla uğraşıyorsanız da bu işlemci gayet yeterliyken 16 GB 8x2 RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopun en önemli artılarından. 16 inç %100 sRGB Full HD IPS ekranıyla da gerçekten ekran kalitesi de oldukça doyurucu ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Tamamen metal kasası, klavye kalitesi olarak da MacBook'lara çok yakın olmasıyla beraber tam olarak fiyat performans kralı MacBook alternatifi diyebilirim.
diyebilirim. Batarya performansı olarak da bu fiyat bandının en sağlam laptopu. 5. sırada normalde 32.000 bandında olan ancak şu anda Hepsi Burada'nın resmi satıcısında sağlam bir indirime giren Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemciyi görürken 16 GB DDR5 8x2 5200 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. Kasa yapısı ve tasarım açısından da gayet sade ve kaliteli bir laptopla beraberiz. Tek renk beyaz aydınlatmasıyla performansı yüksek ancak oyuncu laptopu olduğunu çok belli etmesin diyorsan Lenovo'nun Log modeli hem tasarım hem performans hem de soğutma yönünde düşündüğümde bu fiyat bandının açık ara en iyisi, ama alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Çünkü gerçekten çok sağlam bir indirimde ve bu fiyatlarda çok fazla kalacak bir laptop değil. 144 Hz tazeleme, %100 sRGB renk gamutu ve 350 nit maksimum parlaklığıyla sadece donanım olarak değil ekran kalitesi yönünde de 30.006 en sağlam laptop. 6. sırada Lenovo Log kadar sağlam bir indirimde olan normalde 30.000 bandında 4050 versiyonu alabildiğimiz Victus 16'nın RTX 4060 120 Watt'lık versiyonu önümüze çıkıyor ve Ryzen 5 7640 HS gibi 6 çekirdek ve 12 thread'lik bu fiyat bandının hem verimlilik hem de performans olarak en güçlü işlemcisiyle gelirken 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'ler ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için 30.000 bütçeyle gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. 7. sırada 35.000 bütçeyle özellikle de işlemci performansıyla açık ara en iyi laptopu istiyorsak Victus 16 önümüze çıkıyor. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi, yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu 1 TB SSD ile de birlikte geliyor. Bu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. 35.000 TL bütçeyle işlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop. Eğer bütçeniz 40.000-45.000 bandındaysa da bu noktada Acer Nitro 16 en mantıklı laptop. Ryzen 7 7. nesil performans serisi işlemciyi görürken 16 GB çift kanal RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4060'ın yine 140 Watt tam performans versiyonunu görüyoruz. Özellikle de hem büyük ekranlı hem de ekran kalitesi iyi bir laptop istiyorsanız Nitro 16 oldukça mantıklı. Çünkü burada aynen Asus TUF A15'te olduğu gibi oldukça kaliteli bir panel kullanılmış. Ayrıca burada çözünürlükte Full HD Plus, soğutması, performansı ve ekran kalitesiyle 40-45 bin bandında benim favori laptopum. Eğer benim için Full HD Plus çözünürlük ve büyük ekran birinci öncelik değil, bütçemde 45 bin bandındaysa bu noktada alabileceğimiz hem fiyat performans olarak hem de kasa kalitesi ve soğutma yönünde en mantıklı laptop MSI Katana 15'i görüyoruz. i7 12. nesil H serisi işlemci kullanılmış. 16 GB 8x2 4800 MHz RAM'ler, RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonuyla beraberiz. Özellikle fiyatını oranla düşündüğümde bütçemi 50.000'e çıkaramıyorsam Katana 15 her noktada en mantıklı laptop ve son sırada bütçem eğer 50.000 ise oyun, üniversite, yazılım, grafik tasarım, mühendislik, yani herkese hitap eden fiyat performans kralı laptop kesinlikle Asus TUF A15. Bu laptopun 2024 versiyonu olduğunu söyleyeyim. Bunun bize ne artısı var derseniz hem soğutma sistemi hem de Ryzen 9 8. nesil yapay zeka destekli işlemci bu laptopu kesinlikle öne çıkarıyor. Ryzen 9 8945H gibi en güncel ve en performanslı Ryzen işlemcilerden birini görüyoruz ve bu işlemci bir önceki nesle göre %20 daha hızlı ısınıyor. Oyunlarda da render tarafında da ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. RTX 4070'in 140 Watt'lık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi
kalitesi olarak da Photoshop, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Dostlar, şimdi son olarak bir toparlayıp fiyat performans olarak favorilerimden bahsedersem, eğer bütçem 15.000 bandındaysa bu noktada kesinlikle Lenovo'nun IdeaPad 1 modelini alırdım. Hem işlemci olarak hem batarya performansı hem de kasa kalitesi ve ekran yönünde düşündüğümde bu fiyat bandının en iyi laptopu. Eğer bütçem 20.000 bandında ve kasa kalitesi performans olarak en iyi cihazı istiyorsam da Asus TUF F15. Bütçem 25-30.000 bandındaysa deneyim, performans ve soğutma olarak en iyisi Lenovo'nun Log modelini alırdım. Ama 4060'lı ve fiyat performans kralı bir laptop arıyorsam Victus 16'nın Ryzen 5'li modeli şu anda gerçekten kaçırılmayacak durumda. Ben laptopu sürekli yanımda taşıyorum. Performans kadar ekran kalitesi ve kompaktlık benim için önemli diyorsanız Asus TUF A15'in 4060'lı versiyonu kesinlikle favorim. Bütçem 40-45.000 bandındaysa da kesinlikle MSI Katana 15'i alırdım. Ama bütçe sınırım 50.000 ise hiç düşünmeden Asus TUF A15'in 4070'li versiyonunu gönül rahatlığıyla önerebilirim. Açıkçası son bir değerlendirmede yaparsam bu piyasa şartlarında kronik sorunlar, soğutma sistemi, deneyim ve fiyat performans oranını göz önünde bulundurarak en iyi laptopları inceledik ve bütçenizde 15.000 ile 50.000 aralığındaysa başka bir laptopa bakmanıza gerek yok. Çünkü her yönüyle en iyiler bunlardı ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Ayrıca Discord sunucumuz ve WhatsApp kanalımıza gelmek için de bağlantılar aşağıda olacak ve özellikle bunun gibi fiyat performans laptop incelemeleri çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.